Merhaba sevgili seyirciler. Ben Muhammed Melekiyan ve bu sistem ve öteki klasik sistemlerde bayağı denemelerim var ve onların üzerinde bayağı çalıştım. Bugün resim yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bence herkes resim yapabilir. Çok sakin ve çok rahat olun. Yalnız yeter ki beni izleyin. Bugünkü yapacağımız resmi beraber göreceğiz. Ama geçen CD'de ben malzemeler ve bu sistem hakkında size yeteri kadar bilgi verdim. Ama bazı seyirciler olabilir ki bu olayı görmemişler. Dolayısıyla beraber bu işi göreceğiz. Fakat dikkat edeceğiniz bir şey var. Siz de resim yapabilirsiniz. Beraber göreceksiniz. Çok kolaydır. Sakin olun, yalnız beni izleyin. Herkes yeteneklidir ve herkes resim yapabilir. Resim hoş bir şeydir. Eminim ki siz de hoşunuza gelecek. Şimdi ilk olarak malzemeleri yeniden size anlatmaya ve tanıtmaya çalışacağım. Bizim kullandığımız malzemeler genellikle bu geniş fırçalarla 5 santim fırça, 2 santim fırça, yuvarlak büyük fırça, küçük yuvarlak, elips fırça. Bakın bu fırça çok özel yapılmıştır. Dikkat ederseniz yanları hafif yamuktur veya yuvarlaktır. Çok güzel efektler verebilirsiniz. Yelpazeler. Bunlar çok güzel bir ekipmandır. Size çok yardımcı eder. Çok hoş işlem görüyor. Dolayısıyla bunları seveceksiniz. Filbert. Bu da özel olarak yanları hafif yuvarlaktır ve işinize çok yarayacak. İğne fırça veya script liner. Bu dalları yaparken bunu kullanıyorsunuz. Size çok yardımcı oluyor. Ayrıca eliniz ne kadar titriyorsa dalları o kadar güzel yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla resim için hiç yaş söz konusu değil. Herkes herhangi bir zamanda resime başlayabilir. Spatulalarımız var. Knife'ler veya spatulalar. Küçük spatula, büyük spatula. Bunların kullanışı çok güzel ve çok kolaydır ve inanılmaz efektler veriyor. Buna dikkat edin. Yine tüyleri yumuşak olan, kısa tüylü ama yumuşak olan sis yaratmak için bu fırça dizayn edilmiştir. Renkleri şimdi size tanıtayım. Burada bu renklerin hem yabancı ismi var hem yerli. İkisini söylüyorum. Titan White veya Titan Beyazı, Phthalo Green, çok değişik bir yeşil. Yanında Phthalo Blue, çivit mavisi. Yanında Persian Blue veya Prussian Blue. Bu İran'dan gelen bir renktir. Onun için Persian ismi zaten var üzerinde. Yanında Midnight Black'tir. Gece yarı siyahı gibi bir şey. Ve yanında Dark Sienna, hoş açık bir kahverengi veya toprak rengi dediğimiz. Yanında Van Dyke. Van Dyke kahverengi, koyu kahverengi ve bu Alizarin Crimson. Alizarin Crimson'un başka ismi vişne çürüğüdür. Çok hoş bir renk. Ve Sap Green, yeşil. Burada açık kırmızı, sarı, limon sarısı, yellow ochre, bu da hardar rengi ve Indian yellow veya Hint sarısı. Paletimiz gördüğünüz gibi akrilik palettir. Hafif, çok kullanışlı, çok pratik. Bu paletin hem temizlemesi güzeldir, hem boyaları birbirini karıştırdığınız zaman saydam olduğu için renkleri takip edebiliyorsunuz. Çok hoş bir palet. Ayrıca gördüğünüz gibi sahası bayağı geniştir. Ve dikkat edeceğiniz şey şu, paletiniz eğer karmaşık ise resimde zorluk çıkartacak size. Yani renkleri bulamazsınız. Dolayısıyla dikkat edin.
Bunun dizaynı bu şekilde size yardımcı oluyor. Her rengin kendisine ait bir sahası var. Dolayısıyla gayet rahat burada çalışabilirsiniz. Resim tarzları çok fazladır. Fakat burada çok basit, çok güzel bir sistemle beraber resmi göreceğiz. Dolayısıyla dikkat ederseniz peyzaj üzerinde çalışıyoruz. Eminim ki siz de peyzaj veya tabiatı çok seviyorsunuz. Zaten bütün insanlar tabiatı çok sever. Eminim ki siz de seviyorsunuz. O zaman yalnız dikkat edeceğiniz şey beni takip etmeniz gerekiyor. Wet on wet dediğimiz ıslak üzerinde ıslak çalışma yapacağız. Şu anda gördüğünüz gibi şu tuvalin üzerinde herhangi bir boya yok. Fakat çalışmak için ve onu rahatlatmak için veya çalışma ortamını geliştirmek için biz bunu ıslatıyoruz. Islak dediğim yanlış anlamayın, suyla değil. Liquid white veya sulu yağlı boya özel bir karışım. Onunla başlıyoruz ve ilk yapacağımız şey tuvalimizi her tarafını geniş bir fırçayla veya 5 santim fırçayla tamamen ıslatıyoruz. Bu liquid white'i muhakkak çalkalamanız lazım. Dolayısıyla biz de aynı şeyi yapıyoruz. Siz de sonra aynı şeyleri yapacaksınız. Merak etmeyin. Evet, şimdi beraber bir karlı manzaraya başlayacağız. Göreceksiniz ki çok ilginç olacak. Bu sistemde en büyük özelliği budur. Bu sizin dünyanızdır. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Rahat çalışmak için çok güzel bir sistem. Kayaları geliştirebilirsiniz, azaltabilirsiniz. Şurada bir taş koyabilirsiniz, şurada bir ağaç koyarsınız. Ortamı devamlı değiştirebilirsiniz. En büyük özelliği ve keyfi zaten odur. Liquid white ile başlıyoruz ve 5 santim fırça ile bütün bu sahayı veya bu tuvali ıslatıyoruz. Az miktarda liquid white alıyorsunuz ve çapraz hareketlerle tuvalimizi, bakın bu çapraz hareket çok önemlidir. Onu devamlı göz önünde tutmanız lazım. Fazla birikimlerden bir onlanmış oluyor. Yani rahat her taraf homojen bir şekilde bunu sürüyoruz. Bunu ne çok süreceksiniz ne az. Çok sürerseniz boya yağını oluyor. Ondan sonra sizi çalışmalarınızı onlamış oluyor ve şayet bir pürüz çıkacak. Bakın gayet rahat bu şekilde çapraz bir şekilde çalışıyorsunuz. Gördüğünüz gibi her tarafı homojen bir şekilde ve az miktarda liquid white veya sulu beyaz sürdük. Şimdi bu ortamı daha homojen bir şekilde getirebilmek için yatay ve dikey hareketler yapıyoruz. Bakın. Yatay hareketler. Ondan sonra dikey hareketler. Yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. Bu şekilde. Şimdi bu tuvalimiz çalışmak için hazırdır. Bunu deneyebilirsiniz. Yani parmağınızı alın, vurun. Bakın. Her taraf ıslaktır. Ne fazla ne az. Dolayısıyla şimdi çalışmak için müsait. Fırçalarımızı nasıl yıkıyoruz? Şurada gördüğünüz 2 tane kova var. Yuvarlak kova, dikdörtgen kova. Yuvarlak kovada tiner var, bir de bir ızgara var. Bu ızgara fırçanızın temizlemesine yardımcı oluyor. Gayet rahat bir şekilde. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kolay fırçayı yıkayabilirsiniz. Fazla tineri duvarların yanında böyle vurarak kovanın yanında. Ondan sonra hala bunun içinde tiner var. Dolayısıyla burada fırçanızı sallıyorsunuz.
bu ızgaranın üzerinde fırçanın fazla tinerini alıyor. Ancak şimdi bunun içinde fazla bir tiner yok. Ve en eğlenceli tarafı budur. Bakın, stres atmak için çok güzel bir şey. Vurabilirsiniz. Nerede isterseniz. Şurada, burada. Vurun. Biz buna kuru fırça diyoruz. Artık herhangi bir bez veya şey kullanmıyoruz. Yalnız burada 3 tane mendil veya havlu koyarak fırçalarımızı bazen şu bilhassa yelpazeler, küçük fırçaları onun üzerinde siliyoruz. Bu kuru fırça. Şimdi beraber başlayalım. Evet, tuvalimizi alıyoruz. Burada evet, şayet burada böyle gün batıyor gibi bir şey yapabiliriz. Bu sistemin özelliği ve sizin yapacağınız güzel şey bir kere budur. Bu sizin dünyanız. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Rahat bir sistem. Dikkat edin. Azıcık yellow ochre alıyoruz. Ve dikkat edin. Bu tamponlamak çok önemlidir. Az miktarda yellow ochre aldık ve iyice tamponluyoruz. Dikkat edeceğiniz şey şu. Eğer fırçayı basarsanız, yani basıncı fazla ise bu sefer fazla boya vermiş oluyorsunuz. Eğer fırçayı yumuşak veya az basınçlı kullanırsanız daha az boya veriyorsunuz. Evet, şuralardan çapraz hareketlerle başlıyoruz. Bu çapraz hareket çok önemlidir. Bunu dikkat edin. Çapraz hareketlerde boyanın iyice harmanlamasını veya mix olmasını size yardımcı oluyor. Ve çok rahat her taraf homojen bir şekilde bunu boyayı yayılabilirsiniz. İstediğiniz yerleri, yani daha fazla boyaya veya koyu renk yapabilmeniz için yeter ki fırçanızı daha fazla bastırın. Gördüğünüz gibi ortasında hafif bir aydınlık var. Oraya ben düşünüyorum şayet bir güneş koyacağım. Daha belli değil. Resim yaparken ben hiçbir zaman ilk düşünmem. Yani bu hoş, sizin dünyanız. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Şayet değiştirirsiniz. Hiç önemli değil. Evet, biraz da burada yatay bir şekilde bazı hareketler yapıyoruz. Alt kısmında, şayet buralarda karlı bir alandır. Evet, şimdi biraz dark sienna alıyoruz. Dark sienna gördüğünüz gibi çok güçlü bir boya. Onun için az bir miktarda alıp iyice palet üzerinde bunu tamponluyoruz. Bu tamponlamak çok önemlidir. Bütün kıllerde yeteri kadar ve aynı şekilde eşit miktarda boyayı almış alıyorsunuz. Sonra buralarda hafif vuruşlar yapıyorsunuz. Yine çapraz hareket, yine çapraz hareket ve ortada açık bırakıyoruz. Bu boyayı sakın buradan bu tarafa getirmeyin. Sonra bu iki boyayı harmanlayınca zaten onlar birbirine girecek. Şimdi fırçayı yine yıkıyoruz. Ben fazla fırçam olduğu için ikinci fırçamı kullanıyorum. Bu da kurudur. Bu da temiz bir fırça sayılır. Evet, kurudur. Şimdi bakın burada bu iki boyayı birbirine harmanlaması için yine çapraz hareket ve yuvarlak hareket. Sınırdaki şu kısımda muhakkak çapraz hareketler. Ondan sonra şuradaki ortadaki yuvarlak hareketler.
Evet, şöyle baktığınız gibi çok yumuşak iki rengi birbirine götürdük. Evet, buralarda başka bir renk kullanalım. Daha güzel bir ortam yaratalım. Bakın, fırçamı temizlemiyorum. Yine aynı fırça ile çok az bir miktarda, çok az bu Phthalo Green. Ondan sonra az miktarda Alizarin Crimson vişne çürüğü ve Phthalo Blue uç renk karışımından meydana geliyor. Fakat burada size bir tavsiyem var. Ben bu boyaları birbirine karıştırdığım zaman bunların nasıl, ne miktarda onları bildiğim için benim için bir sorun yok. Spatula ile biraz beyaz alıp şu boyayı karıştırıyorsunuz. Bakın, değişik bir renk meydana geliyor. Bazen istediğiniz rengi bulamadığınız takdirde yine aynı şeyleri tekrarlıyorsunuz. Yine biraz vişne çürüğü, biraz Phthalo Blue, çok az miktarda Phthalo Green. Evet, sanırım güzel bir renk meydana gelmiştir. Evet, bu üç rengin karışımından meydana gelen değişik yeşile çalar gibi bir boya yarattık. Fırçamı temizliyorum. Dikkat edin, bazen fırçalar devamlı temizlemesi lazım. Çünkü tehlikelidir. Koyu renkli bir boya üzerinde varken sakın fırçaları çalıştırmayın. Evet, temiz fırçayı aldım. Burada tamponluyorum. Ve şu köşelerde başlıyorum. Yine bir miktar daha alıyorsunuz. Köşeler bilhassa daha karanlık ve boya fazla verince daha karanlık oluyor. Evet, güzel bir renk. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, şu boyayı yavaş yavaş şu bölgeye getiriyorum ve burada çapraz hareketlerle harmanlamasını sağlıyorum. Bu harmanlamak çok önemlidir. Eğer bu işi doğru yapmazsanız resminiz güzel olmaz. Evet. Yanlarda güzel bir mavilik var ve kenarlarda gördüğünüz gibi. Köşeleri biraz daha çok az bir miktarda crimson karıştırarak hafif bir kızıllık vermek istiyorum. Azıcık da dark sienna karıştırıyorum. Ortam biraz daha koyu renkli oluyor. Bakın şuralar. Şu köşeleri biraz o renkten veriyor. Yine fırçayı temizliyoruz. Dikkat edin, fırçanın temiz olması çok önemlidir. Sonra ızgara üzerinde iyice hareket edip sonra keyifli bir şekilde vuruyorsunuz. Evet. Şimdi harmanlama zamanı. Bakın, yine yuvarlak hareketler yaparak. Eğer baktınız bazı yerler harmanlamamışsa o zaman ne yapıyoruz? Çapraz hareket, çapraz hareket. Evet. Gördüğünüz gibi çok hoş bir gökyüzü yarattık. Karlı bir manzara yapmak istediğim için şayet buralardan biraz şöyle bir iz bırakıyoruz. Bu bize şeyi de yardım eder. Yani şuralarda karlı olacak diye. Şimdi şu kısmına dikkat edin.
tam ortasında bir açıklık görüyorsunuz. Eğer siz fazla boya kullanmışsanız ve baktığınız çok koyu olursa bu sefer biraz beyaz alıp orayı yine fırçanızla böyle çapraz hareket yaparak oranın rengini hafifçe açabilirsiniz. Dolayısıyla herhangi bir sorun çıkmaz. Evet, gördüğünüz gibi yatay hareketler yapıyoruz ve her taraf homojen bir şekilde boyamızı dağıttık. Şimdi burada dikkat ediniz. Parmağınızla ya bu parmak ya şu parmak hiç fark etmiyor. Biraz boya alıyorsunuz. Burada şayet bir güneş vardır. Dolayısıyla hafif böyle yuvarlak hareketler yapın. Dikkat edin, şayet burada fazla boya var. Spatulayı alıyorsunuz, dikkat edin. Bütün araçlarınız her zaman tertemiz olması lazım. Yoksa buradaki alan temiz olduğu için ve açık renk olduğu için birdenbire bir facia meydana gelebilir. Şu yan tutarak spatulayı hafif bunun üzerinde çok hafif bir şekilde böyle bir hareket edin. Bakın fazla boyayı aldık ve güneşimizi de oraya tam koyduk. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Buralarda, uzaklarda şayet ağaçlar var. Bu ağaçlar uzakta flu şekilde görünüyor, tam net değil. İlk olarak o rengi meydana getiriyoruz ve ağaçlarımızı başlıyoruz, uzaktaki ağaçlar. Şurada gördüğünüz gibi bu mavi vardı. Biraz alizarin crimson ya vişne çürüğü onu ekliyoruz. Biraz dark sienna. Biraz Phthalo Blue. Burada dikkat ederseniz biraz kırmızımtırak yani lila rengimi diyelim artık görüyorsunuz. Şu renk ama hafif bir kırmızılık var. Şayet onun yanında daha değişik bir renk yaratabilirsiniz. Daha aşamalar yani çeşitli katmerlerde bu renkleri kullanabilirsiniz. Ondan sonra dikkat ettiğiniz gibi devamlı fırça ile değil her zaman spatula ile boyaları alıp ve karıştırıp ve harmanlıyoruz. Evet. Burada yuvarlak fırçamız var. Bu çok güzel bir fırça. Uzaktaki ağaçlar ve herhangi bir ağaç üzerindeki çalışmalar ve çalılar sizi yardımcı olur. Bir de dikkat edeceğiniz bir husus var. Bu sistemde aslında öyle alışın. Bu sistemde herhangi bir fırçayı herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Dolayısıyla fırça o kadar önemli değil. Fakat tabii ki bazı fırçalar daha pratiktir. Ben de onun için batırıyorum. Bu yuvarlak fırçayı tamponluyorum. Ve tamponladıktan sonra bir deneme yapın. Hemen başlamayın. Eğer hoşunuza giderse o zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Evet, şurada diyelim uzaktan bir ağaçlar var. Ağaç yaparken dikkat edeceğiniz bir husus var. Onlara biçim verin. Mantar şeklinde çalışmayın. Böyle bakın. Onlara biçim verin. Buralarda, uzaklarda güzel ağaçlar var. Oralarda duruyorlar. Onlar çok mutludur. Fazla boya kullanmamanız lazım. Çünkü bu boyalar çok güçlü olduğu için eğer fazla boya kullanırsanız o zaman çok karanlık olacak. Biraz daha şu dark sienna karıştırarak şuralarda bakın bir ton daha kırmızı meydana getirdik.
buraya ağaçları yaparken yalnız dikkat edeceğiniz husus nedir biliyor musunuz? Onlara bir biçim vermektir. Rastgele çalışmayı. Ben böyle vuruyorum ama bunları dikkat ederek, göz önünde tutarak yapıyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bunu yıkıyoruz. Unutmayın, her zaman fırçalarınızı hemen yıkayın, yoksa bir facia meydana geliyor. İkinci olarak tinerden tamamen arınmış olması lazım. Yoksa tiner tablonuzu bozabilir. Gerçi biz burada yanlış bir şey yapmıyoruz. Ufak tefek hatalardır. Onları da düzeltiyoruz. Hiç merak etmeyin. Evet, bunu yerine koyuyorum. 5 santim fırçamı alıyorum. Ve burada, bakın burada herhangi bir üzerinde bir boya yok. Dolayısıyla bunu tamponlamak için kullanıyorum. Ve tamponlamaya devam ediyorsunuz. Ve aşağıda gördüğünüz gibi burada bir sis havası yaratıyoruz. Çok uzaklarda bunlar görünüyor. Bu ağaçlarımız çok uzakta, mutlu bir şekilde buralarda yaşıyorlar. Evet, böyle ufak tefek vuruşlarla onları biçim veriyoruz. Şimdi bir boyut kazanmak için her zaman bunu dikkat etmeniz lazım. Eğer burada bu rengi kullanmışsanız daha sonra bir ton daha koyusunu kullanacaksınız. Fakat burada benim yapacağım başka bir şey var. Şurada dikkat ederseniz ışık alıyor. Değil mi? Dolayısıyla boyayı biraz kırmızıya doğru. Biraz alizarin crimson alıyorum. Biraz beyaz. Biraz yellow ochre. Bir kırmızılık vermek istiyorum. Oralarda şayet ışık gelmiştir. Bu sizin resminizi daha hoş bir şekilde meydana getirecek. Yine yuvarlak fırça alıyoruz. Şu rengi az bir miktarda tamponlamayı sakın unutmayın. Evet. Şayet buralarda bakın. Şimdi kırmızılık var. Bu tablonuzu güzel yapar. Güneşe doğru. Bu taraftan ışık geldiğine göre bakın tamamen öteki taraftan hafif bir dokunarak ve burada bu kırmızılığı veriyorsunuz. Bu söylediğim gibi bu sizin dünyanız, bakın hemen değişti ortam. Yine büyük fırça, 5 santim fırça alıyoruz. Tamponlamaya devam ediyoruz. Neden bu tamponlamayı yapıyorsunuz derseniz, bakın uzaktaki ağaçları yapıyorum. Dolayısıyla onlar çok uzakta duruyor. Çok flu olmaları lazım. Evet, sonra bakın böyle hareket ederek sisimizi yarattık. Şimdi script liner. Ben bunu çok severim. Harika bir fırça. Veya iğne fırça dediğimiz. Bunu ufak tefek dallar yapalım. Çok uzakta onlar silik şeklinde görünüyor. Bu işi yapabilmemiz için tineri alarak yarattığımız boyanın üzerinde, bu boya bakın çok şey değil. Yani çok koyu bir renk değil. Ortamın renklerinden iyice tiner ekleyerek bakın şu mürekkep şeklinde akması lazım. Paletin üzerinde akışını görüyorsunuz. Eğer bu hale getirmezseniz fırça iyi çalışmaz, kaygan olmaz. Sonra bakın iğne şeklinde alıp buralarda hafif aşağıdan yukarıya hareket edin. Bırakın elleriniz titresin.
Bu ne kadar titrerse o kadar güzel olur. Dikkat ederseniz burada kullandığınız renk silik olması lazım. Yani çok koyu renk kullanmayın. Fırçayı aşağıdan yukarıya hareket edin. Bırakın hareket etsin. Titresin. Bu sistem zaten söylediğim gibi titrek eller için yaratılmıştır. Ufak tefek buralarda bakın böyle çok rahat görebiliyorsunuz. Ufak tefek şeyleri veriyoruz. Efektlerimizi veriyoruz. Şayet buralarda kuru ağaçlar da vardır. Onlar arkadaşları ile buralarda mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Evet. Bu script liner veya iğne fırça size bu imkanı veriyor. Gayet rahat çalışıyorsunuz. Zorlamayın. Kendinizi asla zorlamayın. Bakın rahat çalışın. Ha burada fazla boya olursa korkmayın. Çünkü neden? Hemen onları düzeltebilirsiniz. Nasıl? Şöyle. Hafif vuruşlar yaparak dibindeki olayı bitiriyoruz. Yukarıya doğru hafif bir okşayıcı bir şekilde. Evet, bu sistem zaten okşamayı çok seviyor. Dolayısıyla ne yaparsınız? Ara sıra tuvalinizi okşayın. Evet, söylemiştik. Bu plan arka plandır. Bunu biraz daha arkaya itebilmek için daha koyu bir renk meydana getirdik. Şimdi burada bu planı, background'ı veya arka planı daha arkaya itebilmek için daha yuvarlak fırçayı alıyoruz ve daha koyu bir renk alarak şurada ağaçlarımızı yapıyoruz. Bakın bunlar aşağı yukarı daha kısa ağaçlardır. Bunları da yaparken dikkat edeceğiniz husus biçim vermektir. Her zaman verdiğiniz biçim yani ağaca benzeyecek veya çalılar falan çok önemlidir. Bakın gayet basittir. Bunlar daha kısa ağaçlarımızdır. Buralarda mutlu yaşıyorlar. Şimdi fırçayı temizleyip onlara biraz ışık verelim. Evet. Şurada dark sienna, biraz yellow ochre ve beyaz, titan beyaz alarak fırçamızı alıyoruz ve bunları hafif bir ışık veriyoruz. Biraz daha beyaz eklesek, biraz da kırmızı şayet daha güzeldir. O sizin ekranda gördüğünüz şeyiniz seçiminizdir. Rahatlıkla istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Evet, buraları güneşe doğru hafif ışıklar vererek ve sonra tamponluyoruz. Yine tamponladıktan sonra böyle çıkarak evet. Şu background gördüğünüz gibi bu ondaki plan daha koyu renkli olduğu için olduğu gibi arkayı daha arkaya itecek ve resminizi bir boyut kazanacak ve daha güzel olacak. Şimdi beyazı alıyorsunuz. Azıcık beyaz alıyoruz. Şuralarda arka planda şayet bir ağaçlar vardır. Onları yaratmaya çalışıyoruz. Biraz eski bir rengimiz var burada. Palet üzerinde onları karıştırıyoruz. Yine biraz bu yeşil ve vişne çürü karıştırarak biraz da dark sienna. Evet, şöyle lila rengine yakın bir renk meydana getiriyoruz. Biraz daha yeşil ve yellow ve talo blue ekleyerek
bunu hafif bir mavilik, yeşillik veriyoruz. Evet, sanırım güzel bir renk oldu. Fırçaların dedim, herhangi bir fırça öteki fırçanın yerine çalışabilirsiniz. Bakın şurada yine geniş fırçayı alıyorum. Ve buralarda başlıyorum. İlk vuruşları yapın. Burada şayet bir ağaçlar vardır. Ve şeye doğru geliyordur. Fırçanın koşusunu kullanacaksınız devamlı. Unutmayın ki her zaman bu tamponlamak çok önemlidir. Bakın. Bunları da yaparken katmerli çalışın. Buralarda çok uzakta ağaçlarınız vardır. Devamlı fırçanın koşusunu vurarak evet, buralarda gördüğünüz gibi çok büyük ağaçlar var. Uzakta duruyorlar ve siz onları biraz flu görüyorsunuz. Bilhassa onları flu yapıyoruz ki güzel görünsünler. Aynı şekilde fırçamı boyası bitmeden şu tarafta da bir şeyler yapmaya çalışacağım. İsterseniz bu sefer fırçayı kullanın. Yuvarlak fırçayı kullan. Evet, içinde biraz eski renk vardı. Önemli değil. Burada bakın, her fırçanın değişik bir efekt verebilir. Ama her fırçayı yine başka fırçanın yerine kullanabilirsiniz. Çok çabuk gelişiyor ve çok hoştur. Şayet bunun bir arkadaşı var ama çok uzakta. Bu sefer ne yapıyoruz? Fazla boyayı havlu üzerinde alın. Ondan sonra hafif vuruşlar yap. Bakın o daha flu. Çok uzakta bir ağaç var, görünüyor orada. Evet. Buraları biraz daha belirgin yapıyoruz. Çünkü ışığı arka olduğu için ışık bu taraftan geliyor. Evet. Hemen tamponlamaya başlıyoruz. Temiz fırçamızı alıyoruz. Sert basarak tamponlamaya devam ediyoruz. Fakat şimdi yapacağımız nedir? Fırçamızı yine yıkıyoruz. Yuvarlak fırçayı yıkayıp silkeliyoruz. Vuruyoruz ve fırça tertemiz oluyor. Şimdi buralarda da bir ışık verelim. Yani güneş tarafından iki taraftan ışık veriyoruz ki ortamımız daha hoş görünsün. Dolayısıyla bir geri dönüşüm yapıyoruz. Yine gördüğünüz gibi Dark Sienna, Alizarin Crimson veya Vişne Çürüğü, Yellow Ochre. Evet. Burada bunları karıştırıyoruz. Biraz beyaz açıyoruz onu. Gördüğünüz gibi hoş bir renk meydana geliyor. Fırçamızı siliyoruz. Yuvarlak fırçayı sildikten sonra yine eğer bunu yuvarlakla yapmışsınız, yuvarlak yapın. Öteki tarafta da geniş fırça, 5 santim fırçayı kullandık. Dolayısıyla aynı sisteme uyguluyoruz. Bakın şu taraf. Hafif bir ışık veriyoruz. Evet, renk biraz fazla koyu olduğu için biraz beyaz, biraz yellow ochre ona ekliyorum. Biraz rengimi açıyorum. Evet. Şimdi çok güzel. Bakın.
Ara sıra buralarda da vurun. Buralarda dallar var, bazen ışık alıyor. Yalnız vuruş yeter. Bu sistem devamlı vuruşlu bir sistemdir. Eğer bu vuruşlara dikkat etmezseniz resminiz güzel olmaz. Bu muhakkak vuruşludur. Eğer fazla üzerinde çalışırsanız ne oluyor? Patak oluyor ve boyayı kaybedersiniz. Öteki tarafta da temiz fırçamı alıyorum. Evet, yine yıkıyorum. Evet, 5 santim fırçayı alıyorum. Bu yaptığım açık, biraz kırmızımtırak. Evet, şuradaki bakın hafif o kırmızılığı veriyorum. Şimdi temiz bir fırçayı alıyoruz. Şuradaki beyaz boyayı temizleyelim. Ondan sonra beyaz boyayı aşağıya doğru çekiyoruz. 5 santim fırçamızı alıyoruz. Evet, karlı bir ortam yaratmamız zamanı geldi. Şurada şayet hafif bir çekmeye yeter. Evet. Sınırlarda biraz boyayı fazla veriyorsunuz. Ondan sonra uzaklaşınca azalıyor. Evet. Buralarda şayet bu büyük ağacın gövdeleri var. Dolayısıyla şurada biraz Van Dyck alıyoruz. Biraz Dark Sienna karıştırıyoruz. Ve bu rengi yakın bir renk meydana geliyor. Yine script liner ya iğne fırçayı kullandığım için bol bol thinner kullanarak bunu mürekkep hale getiriyorum. Akıcı olması lazım. Bakın. Bu tamamen akıcı olması lazım. Evet, yuvarlak yuvarlak hareketler yaparak şuradan başlıyoruz. Bırakın eliniz iyice titresin. Eğer titremiyorsa da bilhassa titretin elinizi. Güzel bir efekt meydana geliyor. Evet, burada dallar var. Bunun yanında ince ağaçlar da olabilir. Dolayısıyla yine onları flu şeklinde yapabilmek için biraz rengi açıyoruz. Ve yine script liner fırçamızı buralarda bir dallar yaratıyoruz. Bunlar güzel görünüyor. Resminize her zaman derinlik ve güzellik veriyor. Evet, bu kadar. Evet. Gördüğünüz gibi Van Dyck, Alizarin Crimson ve Prussian Blue karıştırarak çok koyu bir renk meydana getiriyoruz. Bu rengi spatula ile iyice karıştırıyoruz ve yelpazemizi alıyoruz. Resim yaparken bazı yerlere dikkat etmeniz lazım. Nerede ne yapmanız gerekirse ona karar verin. O sizin kararınız. Evet, yelpaze fırçayı alıyoruz. Bakın şu hareketi yaparak iki tarafını bol miktarda bu koyu renk boyayı alıyoruz. Evet, şuralarda fena değil. Bir tane çam yapalım. İlk bir tane vuruş.
Ondan sonra yanında çapraz hareketler. Fırçanın tamamen koşusunu kullanıyorsunuz. Tamamen. Ve ileri geri sağ sol hareket yapıyorsunuz ve asimetrik bir şekilde bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bakın aşağıya geldiğiniz zaman hızınız çoğaltabilir. Bir sorun yok. Ve bu şekilde bu çam buraya aşağıya kadar geliyor. Evet. Bunu yaptıktan sonra göreceksiniz ki birdenbire arka planınız bayağı da geriye itilmiş oluyor. Evet, şayet burada bayağı büyük. Yani bak şuralardan başlayan kocaman bir çam var. Tabii onlar yalnız yaşamazlar. Arkadaşları var. Ve gördüğünüz gibi burada mutlu mutlu beraber yaşıyorlar. Yelpaze fırça burada size çok yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir boya kullanıyorum. Şurada yukarıya doğru hafif hareketler yapın. Çalılar yaratın. Fırçayı yukarı doğru itiyorsunuz. Ve buradaki çalılar meydana geliyor. Evet. Yelpaze fırçamızı düzeltmeleri yapıyorsunuz. Burada düzeltmeler genellikle uçlarda oluyor. İstediğiniz düzeltmeyi yapabilirsiniz. Arka ve ön kısımdaki çamların çok büyük bir çam bu. Evet, böyle. Şuradaki yukarıya doğru söylediğim, bakın, yine çalıları meydana getiriyoruz. Yukarıya doğru fırçayı itiyoruz. Evet. Şimdi burada şayet kalın gövdeli bir ağacımız olabilir. Van Dyke'i alıyoruz. Van Dyke. Ve burada isterseniz spatula çalışırsınız, isterseniz filbertle. Ben ikisini gösteriyorum. Bakın spatulayı böyle bastırarak, çekerek kullanabilirsiniz. Ve filbert, şu fırça, o da bu konularda size yardımcı olur. Bunu yalnız yukarıdan aşağıya doğru çekiyorsunuz. Burada görünüyor. Şayet buralarda biraz görünüyor. Van Dyke'i kullanıyoruz. Evet. Fakat bunu ışıklandırması dikkat etmeniz gereken bir konu var. Onu beraber bakacağız. Şunun arkasında daha ince bir tane ağaç görünüyor. Bunu düz olarak çıkabilirsiniz. Evet. Burada arkadaki ağacımız daha zarif bir ağaçtır. Bunu yaptıktan sonra fırçayı böyle tutarak aşağıya doğru çıkıyoruz. Evet. Bu ağaç belli değil nereye kadar gidiyor. Çünkü buralar kapanıyor zaten. Şimdi hemen onları ışıklandırmamız lazım. Güneş bu tarafta. Dolayısıyla Dark Sine'yi alarak çok az bir miktarda Van Dyke, ondan sonra beyazla
karıştırıyoruz. Biraz yellow ochre ve çok az miktarda kırmızı, turuncu bir renk meydana geliyor. Işıklandırırken dikkat edeceğiniz bir husus var. Mermerimsi bir görünüm bırakın. Yani boyalar birbirine peki girmesin. Bakın gördüğünüz gibi peki karıştırmıyorum. Bu sizin efekt bakımından çok önemlidir. Evet, bir rul alıyorsunuz ve bunları ışıklandırıyoruz. Bakın tarafından. Sonra hafif vuruşlar yaparak boyayı biraz dağıtıyorsunuz. Aynı şekilde öteki ağacımızda ışıklandırıyoruz. Güneş bu taraftan olduğu için biz de ışığı öteki taraftan veriyoruz. Evet. Sonra böyle hareketler yaparak onları arkaya doğru bir dağıtma söz konusu. Evet, şimdi yine geri gidiyoruz. Aynı boya alıyoruz. Burada değişik bir çam var. Bakın yukarıya doğru fışkırtıyorum. Gördüğünüz gibi dalları biraz yukarıya doğru hareket ediyor. Biraz siyah buna ekleyerek, çünkü bu ön planda olduğu için daha koyu bir renk vermeye çalışıyorum. Bakın böyle hareketler yaparak çok güzel bir çam görünümünü meydana getirebilirsiniz. Yukarıya doğru devamlı ara sıra vuruşlar. Burada bayağı koyu renkli veriyorsunuz. Artık buralar, ağaçlar birbirine gitmiştir. O gövdeler arkada kendini gösteriyor. Hızlı bir şekilde yukarıya doğru vurarak onları koyu bir zemin hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bu ağaçların ışıklandırması söz konusudur. Bunu da dikkat edeceğiniz bir husustur. Bir taraftan üzerinde kar yağmıştır. Öteki taraftan da güneş vuruyor. Dolayısıyla iki renk kullanıyoruz. Yelpaze fırçamızı iyice yıkıyoruz. Bunun için yine geniş fırçayı kullanabilirsiniz. İlk biraz beyaz alıyorum. Biraz taluglu ekleyerek hafif bir mavilik vermek istiyorum. Evet. Açık bir mavi meydana getiriyoruz. Burada da bakın yine mermerimsi bir hava var. Renkler peki birbirine girmiyor. O sizin efektinizi daha güzel yapar. Şimdi 5 santim fırçayı alıyorsunuz. İyice tamponlayın. Sonra yukarıdan hafif vuruşlar yaparak kar izlemini bırakıyorsunuz. Ondan sonra bu küçük çamda alan fazla geniş olmadığı için küçük yelpaze olarak kullanıyorsunuz.
Evet. Gördüğünüz gibi burada otlarımız var. Şayet isterseniz biraz beyaz karıştırarak onları daha belirgin bir şekilde yapabilirsiniz. Bu birinci aşama. İkinci aşamada yine geniş fırçayı alarak bir kırmızılık söz konusudur. Dolayısıyla o zaman dikkat edeceğiniz şey güneş tarafından gelen kısımları ne veriyoruz? Şöyle bir sarımtırak veya turuncu bir ışık veriyoruz. İlk rengimizi yaratıyoruz. Zaten şu rengimiz var. Biraz beyaz ona ekleyerek biraz kırmızı sarı ve Hint sarısı. Oraya dikkat edeceğimiz şey şu, burada hafif turuncu yaratıyoruz. Bu rengi ortama uygun bir şekilde yaratıyoruz. Ve söylediğim gibi her rengi yaparken biraz dikkat edin ve deneyin. Eğer hoşunuza giderse kullanın. Eğer gitmiyorsa onun açık ton veya koyu ton yapması kolaydır. Evet. Bu sefer elips söylediğim fırça özel bir kenarları olan bu iş çok uygundur. Tamponlayın. Şuralardan hafif başlayın. Bunu da dikkat edin, her tarafı sürmüyoruz. Bazı yerler bilhassa uçlarda kullanıyoruz. Şu taraftaki ışığı uygun bir şekilde ona veriyoruz. Dikkat edeceğiniz konu buydu. Çünkü bu arkalarda peki bu ışık almaz. Yalnız ön kısımlarda bazen şayet buralarda alıyor. Hafif vuruşlar yapıyorsunuz. Bir de söylediğim gibi bu vuruşlu sistemdir. Dikkat edin. Yalnız bir vuruşla bunu halletmeniz lazım. Evet. Şu arka planda da bir iki tane vuruş yapıyoruz. Işık fazla vermeyin. Çünkü bazen ışık fazla verdiğiniz için resminiz güzel olmaz. Bu kadar ışık yeter. Evet, şimdi bir numara fırçayı alıyoruz. Biraz ortam rengi, biraz crimson, çok az bir miktarda. Biraz da şu mavi ekleyerek şöyle çekerek bak. Çekerek şuradaki bir farklı tonlar yaratabilirsiniz. Bu da kardaki renklere uygun bir şekilde size verecek. Zaten altta biz güneş batımının rengini hafifçe vermiştik. Bu şekilde harmanlayınca çok güzel ve rahat bir şekilde olur. Sonra büyük fırça alın. Bunları harmanlayın güzel bir şekilde. Bakın burada bir katmer yarattık. Şimdi yine fen fırçayı alarak yelpaze fırçamızı biraz alizarin crimson, biraz talublu. Bu ikisi hafif bir mor meydana getiriyor. Şuralardan vurarak ve çekerek düzeltmeleri yapıyorsunuz.
Oralarda şayet çalılar var, bakın. Evet. İsterseniz daha koyu bir şekilde onları belirtebilirsiniz. Fakat şimdi yine başka bir yelpaze fırçayla şunları hafif, bakın, aşağıya doğru kaydırabilirsiniz ve ortama uygun bir şekilde burada yaratabilirsiniz. Burada bazen şayet kuru şeyler var. Bakın altta liquid white olduğu için arka planımız ıslaktır ve beyazdır. Siz buralarda herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bakın bunu çekerek boyasız ara sıra silin. Şayet burada canınız istiyorsa bir kar verebilirsiniz, bakın. Yelpaze fırçayı alıyorsunuz. Onun ucu ile buradaki kar görünümü meydana getirebilirsiniz. Fazla değil ama ara sıra böyle vuruşlar yapın. Resminize güzellik veriyor. Şimdi burada bu ağaç için de bir gövde yapalım. Dolayısıyla o daha önceki kullandığımız o renkle, yani şu renk, yine tiner alarak onu sıvı haline getiriyoruz. Biraz Van Dyck onu ekleyerek uygun bir rengi meydana getirip ondan sonra yine iğne fırçayla veya script linerle şurada bir gövde yaratıyoruz. Evet, fazla üzerinde durmuyoruz. Fakat şurada yine yuvarlak fırçayı alarak biraz Van Dyck Dark Sienna karışımı, biraz beyaz, Yellow Ochre, bir karışım meydana getirerek biraz Alizarin Crimson. İyice tamponluyoruz. Buralarda yeni bir katmer meydana getiriyoruz. Böyle vurarak şurada bir katmer meydana geliyor. Böyle katmerli çalıştığınız zaman resminize bir güzellik veriyor. Evet. Şimdi onları hemen yine ışıklandıralım. Şurada Yellow Ochre Dark Sienna karışımı. Burada ışıklar veriyoruz. Bu ışıklar resminizi bayağı değiştiriyor ve güzelleştiriyor. Şimdi şurada güzel bir kalın ağaç yaratalım. Çeşitli fırçaları kullanabilirsiniz. Spatulayı da kullanabilirsiniz. Ben burada 2,5 santim fırçamı alıyorum. Sırf Van Dyck kullanarak şöyle çekerek fırçanın genellikle dar kısmını kullanıyoruz. Bundan sonrası filbert daha ince olduğu için size yardımcı oluyor. Filberti alıyoruz ve ağacımızı biçim veriyoruz. Yine Van Dyck alıyorum. Bakın fırçayı iki tarafını böyle boya aldığınız zaman bayağı şey haline geliyor. Böyle
Jilet gibi. Evet. Burada başlıyoruz. Işıklandırma spatula ile yapılıyor. Biraz dark sienna alıyorsunuz. Beyaz karıştırarak mermerimsi bir görünüm. Tam karıştırmıyoruz. Şuradan başlayarak ışık veriyorum. Spatulayı böyle hareket ederek, kaldırıp vurarak yeteri kadar ışığı verebilirsiniz. Çok kolay ve çok rahattır. Fakat dikkat edeceğiniz bir husus var. Arkaya doğru geldiğiniz zaman ışığı azaltacaksınız. Onun için spatulayı silin ve böyle harmanlamaya çalışın. Şurada bu şekilde. Şu dalı da aynı şekilde ışıklandırıyorum. Şimdi daha zarif dalları başlıyoruz. Evet, şayet buralarda güzel bir dal yukarıya çıkmıştır. Yeteri kadar tiner olması fırçanız kaygan olmayacak. Dolayısıyla ona dikkat edin. Yine tiner katılarak mürekkep şeklinde getiriyorum. Evet, şayet burada güzel bir dal böyle gelmiştir. Elinizi titretin. Buralarda da bir iki tane dal atıyorsunuz. Bu size bağlı. İstediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Evet, ben burada da bir ayrım yapmak istiyorum. Şurada da güzel bir dal var. Şu şekilde. Şimdi bu taraftakini de biraz oynayalım. Güzel efektler verelim. Dalı yaparken elinizi düz tutmayın. Bırakın rahat doğal bir şekilde hareket etsin. Sonra daha zarif dallar için fırçanın basıncını mümkün olduğu kadar azaltın. Evet, düzeltmeleri yapıyoruz ve göründüğünüz gibi ağacımız burada güzel bir şekilde duruyor. Ara sıra eğer bir eksik şey görürseniz onları düzeltebilirsiniz. Hiç sorun değil. Evet, ağacımız bitti. Şimdi bunun dibindeki, şuradaki olayı ve mekanı biraz düzeltmeye çalışıyoruz. Yelpaze fırçayı alarak biraz kaydırıyoruz. Yine Dark Van Dyke alarak evet, bunu bu şekilde düzelttik. Şimdi buraya yine bir çalı getireceğim. Ve resimimiz aşağı yukarı biraz sonra bitecek. Biraz dark sienna, biraz crimson karışımı. Burada çalılar yaratıyoruz. Çalı çırpı her zaman resimde çok güzel bir efekt bırakıyor. Aynı zamanda bazı istediğiniz yerleri kapatabilir. Evet, şu arkada biraz daha koyu renkli efekt verebilirsiniz. O da resiminize daha güzellik verecek. Evet. Şimdi şu kısımları yine crimson ağırlıklı hafif
çalılar meydana getiriyoruz. Sonra bunları ışıklandırdığımız zaman gayet güzel kendini gösterecek. Yuvarlak fırçamızı yıkıyoruz. Yine Dark Sienna, biraz kırmızı, biraz sarı, beyaz, biraz Dark Sienna karışımında bakın bu renk bile tam karışmıyor ve mermerimsi bir görünümü var. Şuralardan başlayarak hafif karlı bir ortam yaratabilirsiniz. Şu şekilde uçları vererek ara sıra biraz tablonuzdan uzaklaşın ve görünüm olarak ne yaptığınızı kontrol edin. Bu size çok şeyler gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde bir karlı manzarayı yaptık. Unutmayın ki her şeyi başarabiliyorsunuz ve resim de onlardan biridir. Onlarla beraber mutlu oluyorsunuz. Hoşça kalın.